Ah benim güzel torunum. Gel yanıma otur şöyle. Bugün sana hiç unutamayacağım bir masal anlatacağım. Sana uykucu kuşun Pofuduk'un yuvası masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda çiçeklerle süslenmiş bir ormanın en yüksek ağacında minicik bir kuş yaşarmış. Adı Mimo'ymuş. Mimo, rengarenk tüyleriyle ormanın en tatlı kuşlarından biriymiş ama bir huyu varmış. Hiç ama hiç uykusunu alamazmış. Gündüzleri diğer kuşlarla oyun oynarken hep esner, kanatlarını açıp gerinir, gözlerini ovuştururmuş. Ama gece olunca yıldızlar gökyüzünde pırıl pırıl parladığında Mimo'nun gözleri bir türlü kapanmazmış. Bir gece yorgunluktan minik gagasıyla cik bile diyemeyecek hale geldiğinde yaşta bir baykuş konuvermiş yanına. Baykuş gözlüklerini takmış, gözlerini kısarak Mimo'ya bakmış. "Pofuduk, bir uyku arıyorsan kalbin kadar yumuşak bir yuva yapmalısın," demiş. "Ama nasıl yani?" demiş Mimo şaşkınlıkla. "Son, sen sadece kendini dinle. Neyi seviyorsan onunla yuva kur," demiş bilge baykuş ve uçup gitmiş. Mimo ertesi gün başlamış yuvasını yenilemeye. Pofuduk pamuk çiçeklerinden astar yapmış. Yumuşacık yosunlardan yastık. Lavanta dalları toplamış, kokusu içini rahatlatmış. Bir de rüzgarın nazikçe çalabileceği küçük çanlar asmış dallara. Gece olunca yumuşacık yuvasına kıvrılmış. Rüzgar hafifçe esmiş. Çanlar usulca şıngırdamış. Lavantaların kokusu içini ısıtmış. Ve Mimo ilk kez öyle güzel bir uykuya dalmış ki, gözleri kapanmış, gagasında tatlı bir gülümseme. O günden sonra her gece yuvasına girerken bir dua edermiş. "Bugün için teşekkür ederim. Yarın için sabırsızlanıyorum." Ve derin uykulara dalarmış. Gökten 3 tüy düşmüş. Biri Mimo'nun pofuduk yastığına, biri baykuşun gözlüklerine, biri de uyuyan bir minik kalbe. Ah benim güzel torunum. Şimdi sana başka bir masal anlatacağım. Zamanı durduran çiçek masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın bile yavaş aktığı, kuş cıvıltılarının şarkı gibi duyulduğu, yemyeşil bir vadide Lila adında bir kız yaşarmış. Lila çok meraklıymış. Her sabah erkenden kalkar, ayakkabılarını giymeden çimenlere basar, çiçeklerle konuşurmuş. Ama bir sorun varmış. Zaman ona yetmezmiş. "Neden en güzel anlar bu kadar çabuk geçiyor büyük anne?" diye sorarmış her gün. "Çünkü kalbin o anları çok seviyor," dermiş büyük anne gülümseyerek. Ama Lila zamanın biraz daha yavaş akmasını istermiş. Hele de uyku vakti geldiğinde. Çünkü hayal kurmaya daha çok vakti olsun istermiş. Bir gün ormanın en uzak köşesine yürümüş. Ay ışığı ince ince ağaçların arasından süzülüyormuş. Birden gökyüzünden yıldız tozları gibi parlayan bir şey görmüş. İncecik gövdeli, altın sarısı bir çiçek. Adı Zamelya'ymış. Efsaneye göre Zamelya'yı koklayan herkes zamanı kalbinin ritmine göre yaşarmış. Lila dikkatlice eğilmiş. Çiçeği kokladığı anda çevresindeki her şey yavaşlamış. Yapraklar daha nazikçe düşmüş toprağa, rüzgar kulağına fısıltıyla esmiş, kalbindeki tüm heyecan tatlı bir dinginliğe dönüşmüş. O gece büyük anne Lila'yı kucağına almış, şömine başında battaniyeye sarmış. "Zamanı durdurmak istersen gözlerini kapat ve kalbini dinle," demiş. Lila gözlerini kapatmış. Zamelya'yı düşünmüş,
O mis gibi kokusunu, yumuşacık yapraklarını ve zaman gerçekten durmuş gibi olmuş. Sadece kalbinin sesi duyuluyormuş ve o da huzur, huzur, huzur diyormuş. O günden sonra Lila ne zaman uyuyacak olsa gözlerini kapatır, Zamelya'yı hayal eder, zamanla dost olurmuş. Ve tatlı bir uykuya dalarken kulağında hep büyük anne sesi yankılanırmış. En güzel zaman şimdi, en güzel yer kalbinin içi. Ah benim güzel torunum. Şimdi sana başka bir masal anlatacağım. Masalın adı Uyuyan Ayıcığın Sırrı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde kocaman bir ormanda yaşayan minicik bir ayıcık varmış. Bu ayıcık diğer tüm hayvanlar oynarken hep sessizce bir köşeye kıvrılıp uyumayı tercih edermiş. Adı da zaten uykuş ayıcıkmış. Ayıcık her gün saat tam 7 olduğunda gözlerini kapatır, burnunu patisine yaslar ve derin bir uykuya dalarmış. Ne kuş sesleri, ne rüzgarın uğultusu, hiçbir şey onu uyandırmazmış. Sanki bir sihri varmış gibi. Ormandaki hayvanlar çok merak edermiş. Acaba uykuş ayıcık bu kadar kolay nasıl uyuyabiliyor? Hiç kimse bu sırrı bilemezmiş. Bir gün küçük bir sincap cesaretini toplamış ve uyumadan hemen önce ayıcığa sormuş. "Uykuş ayıcık, hepimiz uykusuzken sen nasıl böyle mis gibi uyuyorsun? Bize de öğretir misin?" Ayıcık gülümsemiş ve kulağına fısıldamış. "Gece olmadan önce kalbimdeki bütün telaşları bir sepete koyuyorum. O sepeti de büyük ay ışığına bırakıyorum. Sonra bir ninni mırıldanıyorum içimden ve rüyaların kapısı açılıyor." Sincap bu sırrı hemen annesine anlatmış. Annesi de minik sincabı kucağına almış, birlikte bir telaş sepeti hayal etmişler ve ay ışığına bırakmışlar. Sonra anne minik bir ninni mırıldanmış. Ve o gece ilk kez sincap da uykuş ayıcık gibi mis gibi uyumuş. O günden sonra her yavru hayvan gece olmadan önce hayalindeki sepetine günün yorgunluklarını bırakıp bir ninni mırıldamış. Ormanın her köşesinde mışıl mışıl uyuyan minik dostların huzurlu nefesleri duyulmuş. Ve büyük anne torununu kucağında biraz daha sıkıca sararak fısıldamış. "Sen de şimdi gözlerini kapat canım. Kalbindeki minik telaşları aya gönder. Bak, uykuş ayıcık seni rüyalarda bekliyor." Ah benim güzel torunum. Şimdi sana başka bir masal anlatacağım. Masalın adı Kayıp Gökkuşağının Peşinde. Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünde kocaman bir gökkuşağı yaşarmış. Ama bu sıradan bir gökkuşağı değilmiş. Renkleri konuşurmuş, gülermiş ve bazen utangaç olup saklanırmış. Bir sabah minik köyde yaşayan çocuklar uyanmış ve gökyüzüne bakmışlar ama gökkuşağı yokmuş. Ne kırmızı ne mavi ne sarı. Hiçbir renk görünmüyormuş. Küçük bir kız çocuğu varmış. Adı Elif'miş. Gökkuşağını çok severmiş. Hemen annesine sormuş. "Anneciğim, renkli gökkuşağımız nereye gitti?" Annesi gülümseyerek demiş ki, "Belki de kalplerin içindeki mutluluğu özlemiştir. Renkler gülüşlerle beslenir çünkü." O an Elif karar vermiş. Gökkuşağını bulacak ve onu yeniden gökyüzüne döndürecekmiş. Yolculuğa çıkmış Elif. İlk olarak kırmızı renkin izini sürmüş. Ormandaki elmalarla konuşmuş, elmalar
kırmızı sevgiyle güçlenir demiş. Sonra turuncuyu aramış. Güneşin batışını izleyen kediler, turuncu şefkatli dokunuşları sever demiş. Böyle böyle her bir rengi aramış Elif. Sarı kahkahalarla, yeşil huzurla, mavi hayallerle, morsa masallarla can bulurmuş. Elif bütün bu güzellikleri bir araya getirmiş. Gülümsediği her an bir renk gökyüzüne dönmüş. Sonunda tüm renkler yeniden birleşmiş ve gökyüzüne kocaman bir gökkuşağı yayılmış. Herkes sevinçle bakmış yukarıya. O günden sonra Elif her gece masal anlatırmış kardeşine. Mutluluk içindeyken renkler hep seninle olur dermiş. Büyük anne torununa sarılıp masalı bitirmiş. Gözlerini kapat şimdi. Bir gülümseme gönder göğe. Bak, gökkuşağı yavaşça başucuna geliyor. Ah benim güzel torunum. Şimdi sana başka bir masal anlatacağım. Masalın adı Ay Dedesi'nin kum saati. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün en tepesinde, yıldızların arasında bembeyaz sakallı bir Ay Dede yaşarmış. Ay Dede her gece elinde bir kum saatiyle gezermiş. Bu sihirli kum saati zamanı yavaşlatırmış. Ta ki çocuklar huzurla uykuya dalsın diye. Ama bir gece kum saati durmuş. Kumlar akmıyor, zaman ilerlemiyormuş. Çocuklar bir türlü uyuyamıyormuş. Geceler uzun, rüyalar eksik kalmış. Ay Dede çok üzülmüş. Uyku tozları bitmiş olmalı, demiş kendi kendine. Ve hemen ay ışığından yapılmış sandalına atlayıp yeryüzüne inmeye karar vermiş. İlk uğradığı yer çiçeklerin uykuda olduğu bir bahçeymiş. Gül fısıldamış. Uyku tozu, kalpten gelen bir ninniyle yeniden parlar. Sonra rüzgar esmiş kulağına. Sessiz bir sevgi, zamanın içinde akar. Ay Dede, bir büyük annenin torununa masal anlattığını duymuş. O yumuşacık, sıcacık ses. Sözcükler zaman gibi akıyor, torunun göz kapakları ağırlaşıyormuş. Tam o anda kum saati yeniden çalışmaya başlamış. Altın rengi kumlar yavaşça süzülmüş, zamanı sarmış. Gecenin içinde büyülü bir sessizlik yayılmış. Bütün çocuklar birer birer rüyalara dalmış. Ay Dede gülümseyerek gökyüzüne geri dönmüş. Sıcacık sevgidir uykunun gerçek anahtarı, demiş yıldızlara. O günden sonra Ay Dede ne zaman zorlanırsa bir büyük annenin sesi gelir kulaklarına ve kum saati usulca çalışmaya devam eder. Büyük anne torununa sarılırken usulca fısıldamış. Sen şimdi minik bir rüyaya git. Belki Ay Dede'yi bile görürsün orada. Ah benim güzel torunum. Şimdi sana başka bir masal anlatacağım. Masalın adı Ay Dedesi'nin kum saati. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün en tepesinde, yıldızların arasında bembeyaz sakallı bir Ay Dede yaşarmış. Ay Dede her gece elinde bir kum saatiyle gezermiş. Bu sihirli kum saati zamanı yavaşlatırmış. Ta ki çocuklar huzurla uykuya dalsın diye. Ama bir gece kum saati durmuş. Kumlar akmıyor, zaman ilerlemiyormuş. Çocuklar bir türlü uyuyamıyormuş. Geceler uzun, rüyalar eksik kalmış. Ay Dede çok üzülmüş.
uyku tozları bitmiş olmalı, demiş kendi kendine. Ve hemen ay ışığından yapılmış sandalını atlayıp yeryüzüne inmeye karar vermiş. İlk uğradığı yer çiçeklerin uykuda olduğu bir bahçeymiş. Gül fısıldamış. Uyku tozu kalpten gelen bir ninniyle yeniden parlar. Sonra rüzgar esmiş kulağına. Sessiz bir sevgi, zamanın içinde akar. Aydede bir büyük annenin torununa masal anlattığını duymuş. O yumuşacık, sıcacık ses. Sözcükler zaman gibi akıyor. Torunun göz kapakları ağırlaşıyormuş. Tam o anda kum saati yeniden çalışmaya başlamış. Altın rengi kumlar yavaşça süzülmüş, zamanı sarmış. Gecenin içinde büyülü bir sessizlik yayılmış. Bütün çocuklar birer birer rüyalara dalmış. Aydede gülümseyerek gökyüzüne geri dönmüş. Sıcacık sevgidir uykunun gerçek anahtarı, demiş yıldızlara. O günden sonra Aydede ne zaman zorlanırsa bir büyük annenin sesi gelir kulaklarına ve kum saati usulca çalışmaya devam eder. Büyük anne torununa sarılırken usulca fısıldamış. Sen şimdi minik bir rüyaya git. Belki Aydede'yi bile görürsün orada. Ah benim güzel torunum. Şimdi sana başka bir tane daha masal anlatacağım. Masalın adı Ormanda Kayıp Ayakkabı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda kuş seslerinin yankılandığı, rüzgarın ağaç dallarında fısıldadığı yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanda minik ve meraklı bir kız yaşarmış. Adı Mira'ymış. Mira bir sabah uyanmış ve bir ayakkabısının eksik olduğunu fark etmiş. Sanki dün gece yatağımın yanındaydı, demiş düşünerek. Ama yokmuş. Uçmuş gitmiş. Bir ayakkabı nasıl kaybolur ki? Mira tek ayakkabısını giymiş ve diğerini bulmak için yola koyulmuş. Ayaklarında çiğ damlası gibi sabah serinliği, kalbinde minik bir macera tutkusu varmış. İlk durağı ormanın kalbindeki baykuş ağacıymış. Baykuş gözlerini kocaman açmış. Gece yıldızlar dans ederken biri geçip gitti buradan. Ayağında parlayan bir şey vardı. Sonra Mira sincapların evine uğramış. Sincaplar yuvalarında meşe kurabiyesi yapıyorlarmış. Şu derenin ötesinde, çimenler arasında pembe bir şey görmüştük, demiş bir tanesi. Mira dereyi geçmiş, minik taşların üstünde hoplayarak ilerlemiş. Ve ormanın en sessiz köşesinde, bir kelebek sürüsünün ortasında, ayakkabısı onu bekliyormuş. Ama tuhaf bir şey varmış. Ayakkabının içinde bir minik mektup. Mira, geceleri ormanda ay ışığında dans eden çocukları gördüm. Onlara katıldım ama sabah seni özledim. İşte geri geldim. Mira şaşırmış ama gülümsemiş. Demek sen de rüyaya gittin, demiş ayakkabısına sarılırken. Ayakkabısını giymiş ve evine dönmüş. Kalbinde yeni bir sırrın tatlı ışıltısıyla. Ve büyük annesi fısıldamış torununun kulağına. Bazen en güzel masallar sabah uyanınca kaybolur. Ama kalbin onları hep hatırlar. Ah benim canım torunum. Şimdi sana başka bir tane daha masal anlatacağım. Masalın ismi
kurabiye kokulu rüya. Bir varmış, bir yokmuş. Güzel kokuların sokakları sardığı, rengarenk fırınların olduğu minik bir kasaba varmış. Bu kasabada küçük bir kız yaşarmış. Adı Lina'ymış. Lina, annesiyle birlikte her gün fırına gidermiş. Ama bu fırın sıradan bir yer değilmiş. Fırının sahibi yaşlı bir teyze varmış. Hanım Nine. Hanım Nine her kurabiyenin içine birazcık hayal, birazcık sevgi, birazcık da rüya katarmış. Bir gün Lina tezgahta serili minik kalpli bir kurabiyeye bakarken Nine şöyle demiş. Bu kurabiyeyi gece uyumadan önce yersen tatlı bir rüya seni bekler. Lina o gece yatağına uzanmış, yastığının altına kurabiyeyi koymuş ve mışıl mışıl uykuya dalmış. Rüyasında kendini kurabiyeden yapılmış bir köyde bulmuş. Evler zencefilli, yollar tarçınlı, ağaçlar şeker kamışındanmış. Gökyüzünden şekerlemeler yağıyormuş. Pamuk helva bulutlar üzerinde tavşanlar zıplıyormuş. Lina bir kurabiye köprüsünden geçmiş, bir çikolata göletine uzanmış. Sonra bir ses duymuş. Tatlı rüyalar ülkesi seni bekliyordu Lina, hoş geldin. O ses hanım Nine'ye aitmiş. Nine, büyük bir kurabiye şatosunun içinde oturuyormuş. Lina'yı yanına çağırmış. Bu rüyayı hatırlaman için kalbine bir damla vanilya bırakıyorum. Ve sabah olduğunda Lina yastığının altında minicik bir vanilya çiçeği bulmuş. Burnuna gelen o tatlı kurabiye kokusu hiç kaybolmamış. Büyük annesi torununun saçlarını okşarken fısıldamış. Her güzel rüya küçük bir kurabiye ile başlar. Benim canım torunum. Şimdi sana başka bir tane daha masal anlatacağım. Bir büyük anne masalı daha güzel yavrum. Tilkinin uykulu oyunu masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın en kıvrak, en zeki ama en uykucu tilkisi varmış. Adı Pofuduk'muş. Pofuduk gün boyunca ormanda koşturur, kelebeklerle yarışır, çiçeklerle konuşurmuş. Ama ne zaman uyku vakti gelse, kaçacak bir oyun, saklanacak bir köşe mutlaka bulurmuş. Bir akşam ormanda her şey sessizleşmiş. Kuşlar dallarda kıvrılmış, tavşanlar yuvalarına çekilmiş. Ama bizim Pofuduk gökyüzüne bakıp şöyle demiş. Uykum yok, yıldızlarla yarışacağım bu gece. Hemen ormanın ortasında bir çukur kazmış, içine saklanmış. Ama ormanın bilge baykuşu yukarıdan seslenmiş. Pofuduk, uyumayan çocukların rüyaları uçar gider. Pofuduk merakla sormuş. Rüyalar gerçekten uçar mı? Baykuş başını eğmiş. Evet, çünkü rüyalar yumuşak kanatlıdır. Uykusuz kalınca göğe karışırlar. Pofuduk o gece ilk kez sessizce bir ağacın dibine uzanmış. Yapraklar üzerini örtmüş, rüzgar ninni fısıldamış ve ilk defa bir rüya görmüş. Rüyasında devasa bir yastık dağının tepesine tırmanıyormuş. Orada onu bekleyen yıldız tavşanlar, bulut kuşlar ve uyuyan minik bir göl varmış. Göl sadece uykusunda yansıyan düşleri gösterirmiş. Pofuduk göle bakınca kendi yansımasını değil, oyun oynayan çocukların, gülümseyen bebeklerin rüyalarını görmüş ve anlamış ki en güzel oyunlar bile rüyaların yanında küçük kalırmış. Sabah olduğunda ormanın tüm hayvanları Pofuduk'a bakmış. Artık sen de gerçek bir rüya yolcususun demişler. Büyük anne torununu sıkıca sarılıp fısıldamış. Sen de şimdi gözlerini kapa minik tilki gibi. Çünkü rüyaların zamanı geldi.
Benim canım torunum. Şimdi sana başka bir tane daha masal anlatacağım. Bir büyük anne masalı daha güzel yavrum. Yavaş adımlı kaplumbağanın uyku yolculuğu. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil ağaçların arasında uzayıp giden patikaların olduğu sessiz mi sessiz bir ormanda minicik ama çok sabırlı bir kaplumbağa yaşarmış. Adı Mina'ymış. Mina her sabah erkenden uyanır, yaprakların üstündeki çiğ damlalarını toplar, çiçeklere günaydın der, su birikintilerine bakıp kendi yansımasına gülümsermiş. Ama akşamlar geldi mi? O tatlı uykuyu bir türlü bulamazmış. Mina uyumayı çok istermiş ama bir türlü rahatlayamazmış. Sürekli şöyle dermiş: "Uykum nerede acaba? Biraz daha bekleyeyim. Belki gelir." Bir gece Mina usulca kabuğundan kafasını çıkarıp etrafına bakmış. Ay pırıl pırıl, yıldızlarsa göz kırpıyormuş. Tam o sırada bir yaprağın üstünden bir ses duymuş. "Uykunu arıyorsan seni uyku bahçesine götürebilirim," demiş bir tırtıl. Mina şaşırmış. "Uyku bahçesi mi? O da ne?" Tırtıl gülümsemiş. "Orada her şey yavaş, her şey huzurlu. Rüya tohumları orada çiçek açar." Kaplumbağa Mina hemen hazırlanmış. Yavaş yavaş, usul usul, sabırla yola koyulmuşlar. Yol boyunca ay ışığında dans eden tavşanlar, yumuşacık uyuyan kirpiler, karanlıkta parlayan uyku çiçekleri görmüşler. Her adımda içi biraz daha ısınmış, göz kapakları biraz daha ağırlaşmış. Tırtıl ona fısıldamış: "Uykuyu arama, ona doğru yavaşça yürü." Sonunda uyku bahçesine varmışlar. Orada kalp gibi atan bir uyku çiçeğinin üstüne uzanmış Mina. Başını kabuğuna çekmiş ve ilk defa uykunun sesini duymuş. Bir ninni gibi yumuşak, bir anne kucağı gibi sıcak. Ve o gece rüyasında rüzgarla birlikte yüzen yapraklara binmiş, bulutların arasından geçerek yıldızlardan birine konmuş. Büyük anne torununa sarılmış. "Minik kaplumbağa gibi sen de yavaşça gözlerini kapat. Uyku seni bulacaktır. Çünkü o hiç acele etmez." Benim canım torunum. Bu son masalı da anlatacağım ve senden uyumanı isteyeceğim. Bir büyük anne masalı daha güzel çocuğum. Uyuyan pastanın tatlı rüyası. Bir varmış, bir yokmuş. Şeker kokularıyla dolu bir fırında rengarenk krema şapkası ve üstünde minik boncuklarıyla çok tatlı bir pasta yaşarmış. Adı Minnoş pastaymış. Fırından çıkar çıkmaz herkes onun ne kadar güzel koktuğunu söylemiş. Ama kimse onu yememiş. Çünkü minnoş pasta vitrin camının arkasında sadece izlenmekten çok mutluymuş. Pastacı ona şöyle dermiş: "Sen gece pastasısın. Geceleri rüyaları tatlandırırsın." Ama minnoş pastanın bir sorunu varmış. Uyumayı bilmiyormuş. Her gece vitrin ışıkları sönse bile boncuk gözlerini kapatmazmış. "Ya rüyaları kaçırırsam?" dermiş. Bir gece dükkana tatlı bir esinti girmiş. Rüzgar fısıltı gibi bir sesle ona şöyle demiş: "Minnoş pasta, rüyalar sen uyuyunca başlar." Pasta başını eğmiş,
Ama nasıl uyunur ki diye sormuş. Rüzgar ona tarif vermiş. Biraz yumuşak müzik, biraz yıldız tozu, biraz da kalpten gelen huzur. Hepsini karıştır ve üstüne bir ninni serpiştir. Minnoş pasta bu tarifi öyle sevmiş ki gözlerini kapamış, hayalinde bir krema denizine dalmış. Orada rüyaların içinden geçen çikolata yollar, pamuk şeker bulutları varmış. Üzerinde dans eden fındık perileri ve şeker kurbağaları. Sabah olduğunda minnoş pasta o kadar huzurlu görünüyormuş ki pastacı başını okşamış. İşte şimdi tam bir rüya tablasısın. Ve her gece bir çocuk uyumadan önce tatlı rüyalar görsün diye minnoş pasta gizlice o rüyaların içine girmiş. Kimi zaman bir tatlı koku olarak, kimi zaman bir minik gülümseme. Bugün çok güzel hikayeler yaşadık seninle. Tilkimiz rüyayı buldu, kaplumbağamız sabırla yürüdü ve tatlı pastamız uyumayı öğrendi. Şimdi sen de yavaşça gözlerini kapa kuzum. Ben buradayım yanında. Yıldızlar seni dinliyor, rüyalar seni bekliyor. Uyku kapını çalacak birazdan. Sen sadece kalbini dinle. Ve hatırla, ne olursa olsun rüyalar hep seninle. İyi geceler benim katlı meleğim.